Figma'da tasarım ve prototip oluşturmak için tasarım, prototip ve eklenti kullanımlarını iyi bilmemiz gerekir. Biz bu videoda tasarım kısmına odaklanacağız. Öncelikle yeni bir tasarım dosyası oluşturalım. Bunun için yeni tasarım dosyası oluştura tıklıyoruz. Ardından tasarım dosyamız açılmış durumda. Burada üst barda gördüğünüz özellikler sırasıyla Figma menüsü, seçim aracı, çerçeve aracı, şekil oluşturucu, kalem, yazı editörü ve tasarım içerisinde gezmemizi sağlayan el aracı. Ayrıca burada tasarım içerisinde yorum bırakmak için bir yorum aracı da var. Buradan tasarımınızın ismini değiştirebilirsiniz. Sol sütunda katmanlar ve asetler olarak iki farklı sayfa bulunmakta. Sağ sütunda ise 3 farklı menü var. Tasarım, prototip ve inceleme. Tasarım kısmında şu anda bir şey gözükmemesinin nedeni ekranda herhangi bir objenin veya da nesnenin olmamasından kaynaklı. Şimdi burada yeni bir çerçeve oluşturalım. Eğer çerçeveyi bir telefon, tablet, bilgisayar veya bir sunum için yapıyorsanız buradaki hazır taslaklardan size uygun olanı seçebilirsiniz. Ben şimdilik böyle bir çerçeve oluşturacağım. Çerçeve oluşturduğumuzda içerisinde hizalama, yön, boyut, katmanlar, renk, efektler, çerçeve ve dışa aktarma seçenekleri bulunmakta. Şimdi çerçeve içerisinde bir şekil ekleyelim. Bunun için şekil aracımızı seçip çerçeve içerisine tıklıyoruz. Sağda şeklin özellikleri gözüküyor. Şekli isterseniz çerçevenin içerisinde hizalayabilir, boyutlarını değiştirebilir ya da yaslanma yerini değiştirebilirsiniz. Açısını değiştirebilir veya da köşelerini yuvarlayabiliriz. Rengini değiştirmek için fill kısmına gelip ardından buradan herhangi bir renkte seçebiliriz. İsterseniz burada farklı gradyan seçenekleri de bulunmakta. Buradan istediğiniz düzenlemeleri yaparak farklı farklı renkler ve gradyanlar oluşturabilirsiniz. Kullandığınız gradyanı başka ögelerde de kullanmak isterseniz buradan stil kısmına gelip ardından yeni stil ekle tuşuna basmalı. Ardından gradyanınıza isim vermelisiniz. Stili oluştur dedikten sonra artık bu stil bizim kayıtlı stillerimizden biri haline geliyor. Böylelikle yeni bir şekil oluşturduğumuzda stiller içerisinden gradyanı seçerek bu gradyanı farklı farklı şekillerde de kullanabiliriz. Renk stilimizi buradan değiştirebilir, renkleri ayarlayabilir. Yaptığımız değişikliklerin etkisini anında bütün materyallerde görebiliriz. Auto Layout'u kullanmak için iki nesneyi seçtikten sonra buradan Auto Layout'u etkinleştir tuşuna tıklıyoruz. Ardından buradan aradaki boşluğu ayarlayabiliriz. Buradan da hangi yöne doğru sıralanmasını gerektiğini söyleyebiliriz. Buradan kenarına boşluk bırakıp bırakılmayacağını ayarlayabiliriz. Buradan ise hangi yere hizalanması gerektiğini söyleyebiliriz veya da nereden ne kadar boşluk bırakması gerektiğini de söyleyebiliriz. Auto Layout'un en büyük avantajı bir nesne eklediğinizde veya çıkardığınızda tasarımın kendi kendine adapte olması ve sizin tekrardan bir ayarlamaya ihtiyaç duymamanız. Bunu bir örnek anlatacak olursak eğer bir elips çiziyoruz ve bunu Auto Layout'un içine eklemek istiyoruz. Sürükle bırak yaptığımızda Auto Layout bunu aynı padding'i vererek Auto Layout kısmına ekliyor. İsterseniz aradaki boşluğu buradan değiştirebilirsiniz. Auto Layout'ları başka Auto Layout'lar içerisinde de kullanarak gridler elde edebilirsiniz. Grid elde etmek için bu Auto Layout'u kopyalıyorum. Ardından bu ikisini tekrar bir Auto Layout içine alıyorum. Gördüğünüz gibi artık bir gridimiz var. Buradaki boşluğu ayarlayarak satırların birbirinden olan uzaklığını her bir Auto Layout içerisindeki boşlukla da sütunların arasındaki uzaklığı değiştirebilirim. Stroke özelliği ise nesnemizin dışına bir çizgi çekmeyi yani dış çizgi oluşturmayı sağlamakta. İçerisindeki rengi beyaz yaptığımızda daha net görülebilir. Dış çizginin kalınlığını buradan değiştirebiliriz. Dış çizginin içeriye doğru mu, dışarıya doğru mu yoksa merkezde olarak mı kalınlaşacağını da seçebiliriz. Efekt kısmında ise gölge bırakabilir, içine gölge bırakabilir, arka plan blur'u veya da katman blur'u ekleyebiliriz. Bunlardan en yaygın kullanılanı drop shadow yani alta gölge düşürmedir. Buradaki güneş sembolünden gölgenin nereye düşeceğini ayarlayabilir. Gölgenin ne kadar blurlu olacağını veya da ne kadar yayılacağını da ayarlayabilir. Rengini de buradan değiştirebilirsiniz. Export kısmında ise seçtiğiniz nesne veya çerçevenin dışarıya çıktı alınmasını sağlayan bir araç bulunmakta. Burada dışarıya çıktı almak istediğiniz uzantının PNG mi, JPEG mi, SVG mi yoksa PDF mi olduğunu seçtikten sonra Export tuşuna tıklıyoruz ve bizim için Figma bunu indiriyor. İsterseniz buradan ön izleme kısmında görebilirsiniz. Eğer herhangi bir şeklin içerisinde resim eklemek isterseniz buradan tek renk seçimini image kısmına getiriyoruz. Ardından buraya bir resim sürükleyip bırakabilir veya buradan Choose Image seçeneğini seçerek
dosyalarımızdan istediğimiz resmi bu şeklin içerisinde koyabiliriz. Bir diğer örneğimiz ise maskeleme kullanarak böyle güzel yazı efektleri veya da şekil efektleri ortaya çıkarabilmemiz. Maskelemeyi kullanarak bu yazı efektini yapabilmek için öncelikle bir yazı yazıyoruz. Ardından yazıyı düzgün bir şekilde hizalıyoruz. Sonrasında bu maskeleme işlemini yapabilmek için yazının renklerine uygun şekilde şekiller yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için elips şekilleri kullanacağım. Bu şekilleri böyle yazının üzerine gelecek şekilde yerleştirdikten sonra her birine özel renk atıyoruz. Renklendirmeler yaptıktan sonra her bir şeklin katman blurunu artırıyoruz. Bunun için efekt kısmına gelip Layer Blur'u seçiyoruz ve blur değerini 50'ye kadar çıkarıyoruz. Ardından yazımızı seçip tüm şekillerimiz de seçiliyken maske olarak kullan seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi en altta bulunan element diğer bütün şekillerin en üstüne gelecek şekilde bir maske görevi gördü. Eğer bu yazı yerine başka bir şekil olsaydı diğer tüm elementler o şekli maske olarak alacaklardı. İsterseniz kendinize göre renk düzenlemeleri, blur değeri değişimleri veya da yazı yerine başka şekiller de kullanarak kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Şimdi Figma'daki yazı ve şekil oluşturma aracıyla bu tarz bir tasarım yapmaya çalışalım. Öncelikle yeni bir frame oluşturuyorum. Ardından bu frame içerisinde text editörü ile yazımı yazıyorum. Bu yazının boyutunu buradan değiştiriyorum. Yazının büyüklüğünü ve fontun kalınlığını ayarladıktan sonra arka plandaki dikdörtgeni oluşturmak için R tuşuna basıyor ve bir dikdörtgen çiziyorum. Ardından bu dikdörtgenin kenarlarını yuvarlıyorum. Ve rengini önceden belirlemiş olduğumuz stil olan gradyanla değiştiriyorum. Ardından bir yazı daha yazıyorum ve bunun boyutunu da 18'e düşürüyorum. Ardından bir dikdörtgen daha çiziyorum ve bunun da kenarlarını yuvarlıyorum. Rengini daha açık renk yaptıktan sonra hepsini hizalıyorum. Ardından hepsini Shift tuşuyla seçerek Auto Layout oluştur kısmına geliyorum. Auto Layout oluşturduğumuzda bütün bu yazılar birbirlerinin arasındaki boşluklar ayarlanabilecek hale gelmiş durumda. Etrafındaki boşluk durumunu da buradan ayarlayabiliriz. Ardından yazıların rengini değiştirmek için Shift tuşuyla iki yazıyı seçtikten sonra rengi beyaza çekiyorum. Böylelikle şuradaki tasarımın aynısını yapmış olduk. Figma'da genellikle en sık kullandığımız araçlar şekil oluşturucu ve yazı editörüdür. Onun dışındaki araçları çok fazla sık kullanmayız ve kullanımları da zaten şekil oluşturucu ve yazı editörleri benzerdir. Eğer kafanızda bir soru işareti kaldıysa yorumlarda belirtmekten kendinizi geri koymayın. Bir sonraki videoda Figma'da prototip nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.